Bugün size Dubai çikolatasından ilham alarak Dubai çikolatalı brownie yapacağım. Tadı o kadar güzel oldu ki her lokmada yoğun bir çikolata, Antep fıstığı ezmesi ve kadayıfın mükemmel uyumunu hissettiğiniz enfes bir tatlı oldu. Kısa süre önce orijinal Dubai çikolatasını deneyimlediğim bir video da sizinle paylaşmıştım hatırlarsanız. İşte bu brownie tarifini de o deneyimden ilham alarak hazırladım. Orijinal Dubai çikolatası deneyimini merak ediyorsanız bu videomu izlemeyi unutmayın. Öncelikle yarım yemek kaşığı tereyağını kısık ateşte eriterek başlıyorum. Eritilmiş tereyağının üzerine 5 yemek kaşığı tel kadayıfı ekliyorum. Aslında benim kullandığım tel kadayıf biraz kavrulmuş ama yine de tereyağı ile birlikte biraz daha pişmesi iyi olacak. Çünkü tereyağı kadayıfa ekstra bir lezzet kazandıracak. Hem daha lezzetli hem de daha kıtır bir doku elde edeceğiz. Kadayıfı pişerken ara ara karıştırıyorum. Böylece her tarafı eşit şekilde kavrulacak. Hafif altın rengi olmasını istiyoruz ama yakmamaya dikkat edin. Kadayıfı 5 dakika kadar sonra ocaktan alıyorum. Bir sos tenceresine 180 gram tereyağı ekliyorum. Burada önemli olan tereyağını çok hızlı eritmemek. Çünkü yüksek ateşte eritildiğinde suyu hemen buharlaşır ve yanmaya başlayabilir. Bu da tatlımızın kıvamını olumsuz etkiler. O yüzden tereyağını kontrollü bir şekilde yavaş yavaş eritiyoruz. Sos tenceresini ocaktan alıyorum ve 120 gram sütlü ve 60 gram bitter çikolataları içine ekliyorum. Çikolataları sos tenceresini ocaktan aldıktan sonra ekliyorum. Çünkü eğer çikolataları doğrudan ocağın üzerindeki sıcak tereyağının içine koyarsak fazla ısı çikolatanın yanmasına veya kıvamının bozulmasına neden olabilir. Çikolata hassas bir malzeme ve direkt yüksek sıcaklığa maruz kaldığında pütürlü, yağı ayrışmış veya yanık bir dokuya dönüşebilir. Bu yüzden tereyağını ocaktan aldıktan sonra çikolataları teker teker ekliyorum. Böylece kontrollü bir şekilde eriyor ve bu sayede pürüzsüz ve parlak bir kıvam elde ediyoruz. Yavaşça karıştırarak tamamen eridiğinden emin oluyorum. Bir kaseye 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. 1 çay bardağı da esmer şeker ekliyorum. Özellikle esmer şeker de kullanıyorum çünkü esmer şeker brownie'ye ekstra nem ve derin bir aroma katıyor. 4 tane yumurtayı şekerli karışıma ekliyorum. Yumurta ve şekeri el çırpıcısıyla çırpıyorum. Burada mikser de kullanabilirsiniz ama çok fazla çırpmamaya dikkat edin. Çünkü brownie hamurunu çok çırptığınızda karışıma fazla hava girer ve pişerken kek gibi kabarır. İçi nemli ve yoğun kalmaz. Çikolatalı karışıma hazırladığım şekerli ve yumurtalı karışıma ekliyorum. Mikser kullanmayacağım. Sadece spatula ile yavaşça karıştıracağım. Çünkü brownie'nin kıvamının yoğun ve nemli olmasını istiyorum. Eğer mikser kullanırsak karışım fazla havalanır ve brownie'nin kıvamı daha çok kek gibi kabarık olur. Bu yüzden spatula ile alttan üste doğru nazikçe karıştırıyorum. Böylece malzemeler homojen bir şekilde birleşiyor ama içindeki dokuyu bozmuyoruz. Sonuç olarak pürüzsüz, parlak ve yoğun bir kıvam elde ediyoruz. Kuru malzemeleri hazırlıyorum. 100 gram unu alıyorum. İçine 100 gram kakaoyu ekliyorum. Ve bir tutam da tuz ekliyorum. Kuru malzemeleri yaş malzemelerden ayrı olarak önce kendi içinde karıştırıyorum. Çünkü un ve kakao gibi malzemeler doğrudan yaş malzemelere eklenirse homojen dağılmayabilir ve bazı bölgelerde topaklanmalar olabilir. O yüzden önceden kuru malzemeleri karıştırarak kakao, un ve tuzu eşit şekilde dağıtıyorum. Karıştırırken yine mikser kullanmayacağım ve spatula ile karıştıracağım. Çünkü fazla karıştırmak hamurdaki glutenin gelişmesine neden olur ve brownie'nin kıvamını sert ve kek gibi yapar. En iyi brownie için sadece malzemeler birleşene kadar yani un tamamen kaybolana kadar karıştırmak yeterli. Çok fazla karıştırırsanız brownie'nin iç dokusu yoğun ve nemli olmak yerine daha kuru olabilir. O yüzden spatula ile kısa süreli karıştırma en ideal yöntem diyebiliriz. Karıştırmayı bitirdim ve gördüğünüz gibi kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Borcama yağlı kağıdı yerleştiriyorum ve üzerine 1 çay kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağını iyice kağıdın üzerine yayacağım.
Çünkü brownie'nin alt kısmı daha yumuşak ve nemli olduğu için bazen yağlı kağıda hafif yapışabiliyor. Tereyağı ekleyerek daha kolay çıkmasını sağlayacağız ve aynı zamanda alt kısmına hafif bir tereyağı aroması vererek lezzetini artıracağız. Hazırladığım brownie karışımını yağlı kağıdın üzerine döküyorum ve eşit şekilde yayıyorum. Burada hamurun her yere eşit yayılması önemli. Böylece brownie'nin her tarafı aynı kalınlıkta pişecek. Spatula ile her yere eşit dağılacak şekilde güzelce yayıyorum. Brownie karışımını borcama eşit bir şekilde yaydım. Şimdi sıra üzerine kadayıflı karışımı eklemeye geldi. Kavrulmuş tel kadayıfları alıyorum. İçine tahin ile Antep fıstığı ezmesi ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı tahini tel kadayıfların üzerine ekliyorum. Tahin ekleyerek kıvamını daha kremsi ve yoğun hale getiriyoruz. Sonra içine 200 gram Antep fıstığı ezmesini ekliyorum ve karıştırıyorum. Antep fıstık ezmesi ve tahin kadayıfla birleşince gerçekten muhteşem bir uyum yakalıyor. Kremamsı tadı daha fazla olsun isterseniz fıstık ezmesini daha çok ekleyebilirsiniz. Çıtır çıtır bir kıvamda olmasını daha fazla isterseniz de tel kadayıfı artırabilirsiniz. Antep fıstıklı karışımı brownie hamurunun üzerine ekleyip güzelce yayıyorum. Brownie'miz neredeyse hazır. Son bir aşama kaldı. Şimdi üzerine çikolataları ekleyeceğim. Üzerine 300 gram sütlü çikolata ekliyorum. Siz isterseniz bitter de kullanabilirsiniz ama orijinal Dubai çikolatasında sütlü çikolata kullanıldığı için ben de öyle yaptım. Çikolataları eritmeden bütün halde koyuyorum. Bu şekilde hem daha yoğun bir çikolata tadı oluyor hem de bu brownie tarifi Dubai çikolatasına daha çok benziyor açıkçası. Ve brownie'miz hazır. Ben 180 derecede 20 dakika pişirdim çünkü sufle kıvamında seviyorum. Eğer daha kıvamlı ve biraz daha sert bir brownie isterseniz 25 dakika pişirebilirsiniz. Ayrıca ben brownie'yi fırından çıktıktan kısa bir süre sonra servis ettim. Böylece içi daha akışkan kaldı. Eğer birkaç saat bekletirseniz içindeki çikolata daha fazla katılaşır ve daha az akışkan bir brownie elde edersiniz. Hangisini seviyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Afiyet olsun.